Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kıpkırmızı ayva reçeli nasıl yapılır, onun püf noktalarından bahsedeceğim. Bakın, daha yeni pişirdim. Ocaktan indireli 1 saat oldu. O kadar güzel bir renk aldı ki şu an muazzam görünüyor. Hadi gelin hep birlikte yapımına geçelim. Ayvalarım kararmasın diye bir kaba su katıyorum. Bu kabın içine bir tane limon sıkacağım. Soymuş olduğum ayvayı, soyup doğradığım ayvayı içine atmak için, kararmaması için. Ve ayvalarımı soymaya başlıyorum. İçinden çıkan çekirdekleri bir kaba ayırıyorum. Bunları atmıyorum. Bunları reçelimi pişirirken kullanacağım. Reçelimizin renginin kızarmasını ve de şerbetinin kıvamlanmasını sağlıyor. Jelleşmesini sağlıyor bu çekirdekler. Ayvalarımın hepsini soydum. Bir tanesi kaldı. Bu ayvamın lekeli yerlerini alıp bunu kabuğuyla doğrayacağım. Çünkü kabuğu da reçele renk veriyor. Kızarmasını sağlıyor. Ayva tatlısı yaparken de ben kabuklarını atmıyorum. Tencerenin tabanına koyuyorum. Güzel bir şekilde kıpkırmızı olmasını sağlıyor. Bütün ayvalarımı soydum, doğradım. Şimdi ayvalarım limonlu suda beklediği için bakın kararmadı. Tazecik duruyor. Hiç kararma olmadı. Ayvalarımı güzel bir şekilde yıkadım. Bir kaba koydum. Şimdi üzerine şekerlerini dökeceğim. Bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. Bunu yapmamın amacı sabaha kadar sulansın. İçerisine şekeri emsin. Bu şekilde reçelimiz diri diri olur. Ayvalarımız diri diri olur. Pişerken erimezler. Ben çok şekerli bir reçel istemiyorum. Yani çok fazla şeker döktüğünüz zaman sadece şeker tadı alıyorsunuz. Yediğiniz meyvenin tadı gelmiyor. Ayva tadı almak istiyorum. Onun için 2 kilogram ayvaya, burada tam olarak 2 kilogram doğranmış ayva var, temizlenmiş haliyle. 2 kilogram ayvaya 5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bu şekilde ağzını kapatıp üzerini bir örtüyle örtüyorum. Sabaha kadar bu şekilde sulanacak ayvalarımız. Ondan sonra pişmeye alacağız. Çekirdekleri de atmıyoruz. Sabah bunları pişirirken kullanacağız. Ayvalarım bir gece şekerde bekledi. Bakın oldukça sulanmış. Şekerleri erimiş. Akşam buraya 5 su bardağı şeker eklemiştim. Benim için gayet yeterli bir miktar, fakat bir bardak daha dökmeye karar verdim. Çünkü sizin için çok az gelebilir, yapacak olanlar için. Çok şekerli olduğu zaman yaptığınız meyvenin tadı gelmiyor. Böyle tamamen ağzınıza şeker geliyor ve ben bunu pek sevmiyorum. Gene de şöyle bir bardak daha şekeri ekliyorum. Yani 2 kilogram ayvaya 6 su bardağı şeker kullanmış oldum. Şimdi pişirmek istediğimiz tenceremize ayvalarımızı katıyoruz. Ayvalarımız neredeyse kendi üstünü basacak kadar sulanmışlar. 2 su bardağı daha döktüm. Tamamen üstünü, ayvalarımın üstünü bastı. Bu kadar su miktarı gayet yeterli. Çekirdeklerimi de şöyle bir aparatın içerisine koyuyorum. Bunu da içerisine atacağım. Kaynarken bu bunun içerisinde olacak. Bu çekirdekler hem reçelimize kıvam verecek hem de kızarmasını sağlayacak. Onun sayesinde kıpkırmızı bir reçelimiz olacak. Tenceremizi ocağa almadan önce eklemek istediğim bir şey daha, limon tuzu. Şöyle yarım tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Bunu başta eklememin sebebi ayvalarımızın
diri diri olması, pişerken erimemesi. En sonda atanlar oluyor ama bence reçel yaparken limon tuzunu en başta eklemek çok daha önemli. Çilek yapıyorsanız da, incir yapıyorsanız da, ayva yapıyorsanız da pişerken pişme ısısıyla erimez, bütünlüğünü korur, bunu sağlar. Tenceremi ocağımızın büyük gözüne aldım. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra orta ateşe alacağım. Kapağını kapatıyorum. Reçelim kaynamaya başladı. Şimdi altını orta ateşe alıyorum. Yavaş yavaş pişmesini istiyoruz. Onun için neredeyse bir miktarda kısık bir ateşte pişecek. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Ayvalarım tam olarak yarım saattir kaynıyor. Rengi artık kızarmaya başladı. Şimdi tanelerini bir kaba alıyorum. Şerbetinin kendi başına güzel bir şekilde kıvamlanmasını istiyorum. Onun için tanelerini çıkartıyorum. Bunu yapma amacımız taneler böyle haşlanmış gibi yumuşak yumuşak değil de böyle ağza biraz diri diri gelmesi. Tanelerimi içerisinden çıkardım. Kıvamı şu anda bu şekilde. Şerbetinin kıvamı bu şekilde, akışkan. Kıvamına göre ne kadar size bu şekilde kaynattığımı söyleyeceğim. Böylece kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kıpkırmızı olmuş. Tam yarım saattir bu şekilde kaynıyor. Kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın artık koyulaşmaya başlamış. Şimdi yeniden ayva tanelerimi reçelime atıyorum. Şerbetinin içine yeniden ekliyorum. Bu şekilde kısık ateşte yavaş yavaş kızara kızara pişecek arkadaşlar. Ağzını yeniden kapatıyorum kapağını. Reçelim toplamda 1 saat 40 dakikadır kaynıyor. Bakın aldığı rengi görüyor musunuz? Kıpkırmızı. Şerbetinin kıvamı da oldukça koyulaştı, kıvamlandı. Bir miktar daha pişme payı var. Çekirdekleri hala içerisinde. Gerçekten muazzam bir renk alıyor piştikçe. Reçelim tam 2 saattir kaynıyor. Artık oldu. Bunu anlayabilmek için şöyle şerbetinden birazcık bir tabağa alıyorum. Burada birkaç dakika boyunca soğusun. Soğuduktan sonra tam olarak kıvamı belli olur. Soğudukça zaten reçel koyulaşır. Aldığı rengin güzelliğini görüyor musunuz? O kadar güzel oldu ki tanelerinin dokusu muazzam oldu. Tabağa aldığım şerbet soğudu. Bakın. Böyle toplu toplu düşmeye başlamış. Yani reçelimiz pişmiş. Şimdi altını kapatacağım. Size şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde. Daha fazla kaynatırsanız çok koyulaşır. Bunu da istemeyiz. Tam kıvamında şu anda. Bakın tenceredeki de bu halde. Soğuduğu zaman o da koyulaşacak. Bakın. Haşlama gibi değil. Böyle tanelerini çıkarıp tekrar atmamdaki amaç buydu. Tane tane diri diri kalmasıydı. Gerçekten ağızda dağılan ama aynı zamanda kendini korumuş muazzam bir kıvamı olmuş. Bütünlüğü bozulmadan dolu dolu ayva tadı geliyor. Çok şeker koymamamdaki amaç buydu ve tane tane kalmasını sağlayan şey de hem limon tuzu hem akşamdan şekere yatırmamız hem de kaynadıktan sonra şerbetinin içinden çıkartıp şerbeti koyulaşınca tekrar içine atmamız. Bunların hepsi
Reçelimizin bu şekilde tane tane güzel bir şekilde pişmesini sağlıyor. Bu kıvamı almasını sağlıyor. Bu arada siz pişirirken içerisine kabuk tarçın ve karanfil atabilirsiniz. Ben sadece ayva tadı almayı çok seviyorum reçelde. Ayva tatlımda kullanıyorum kabuk tarçın ve karanfili. Ayva tatlımın da linkini videonun sonuna bırakırım. Açıklamalar kısmına da bırakırım. İçerisinden bu arada artık bu çekirdeklerin işi bitti. Bunu çıkartıyoruz. Bu görevini tamamladı. Reçelimiz hazır. İsterseniz siz sıcak sıcak sıcağıyla kavanozlara katıp vakumlatabilirsiniz. Ben çok miktarda yapmadığım için bu bizde çok çabuk tüketilecek. Onun için vakumlamaya hiç gerek duymuyorum. Bu şekilde soğuduğu zaman uygun bir kavanoza boşaltacağım. Siz çok miktarda yaptıysanız kavanozlayabilirsiniz, vakumlayabilirsiniz. Reçelin bir miktar soğudu. Bakın şöyle artık şerbeti jelleşmeye başladı. Durdukça böyle olacak. Ayva çekirdeğinin verdiği bir özellik bu. Jel kıvamında. Her şey o kadar güzel oldu ki şekeri, rengi, kıvamı tam istediğim gibi. Ayva reçelini zaten her yıl yaparım. Elimin alışık olduğu bir tarif. Siz de güvenebilirsiniz tarifime. Yaptıktan sonra yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada beni desteklemeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.